Evet değerli arkadaşlar, bugün Dyson Airwrap sahte ile orijinal nasıl ayırt edilir onunla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Çok soru geliyor çünkü bununla ilgili, bu konuyla alakalı. Yani ilk bakışta gerçekten hiçbir şey fark edemezsiniz. Yani dış kasası birbirleriyle birebir aynı. Yani burada yapılan boya işçiliği olsun, yani böyle detaylı yerlerdeki işçilikler olsun, çok dikkatli bir şekilde baksanız bile gerçekten ilk bakışta anlamanız imkansız değerli arkadaşlar. Yani neredeyse imkansız diyelim. Daha doğru olur. Şimdi yani ne yapmanız gerekiyor? Nasıl anlaşılır? Biraz da ona geçelim. Zaten yani bunu alanların çoğu muzdarip. Mesela şu kafadan dolayı çok sorun yaşıyorlar bu sahte yalanlar. Tırnak kırılıyor, tırnak eriyor. Yani çok kısa bir süre kullanımda bu şekilde kullanıyorsunuz. Başlığı takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi oynuyor, yerinden çıkıyor, şu an çıkmak üzere. Zaten bir süre sonra bu yerinden çıkacak. Yani bu sahtelerin çok fazla problemi var. Yani insanlar gerçekten parasını çöpe atmış oluyor. Birinci detay değerli arkadaşlar. Şu kablonun burada gördüğünüz gibi çizgili bölümleri, bu sahte olanlarda çizgili bölümlerin araları daha fazla açık. Bu orijinal olanlarda biraz daha kapalı. Çok milimetrik bir fark var. Tabi bir yerde sahte mi orijinal mi diye ayırt ederken bunu ilk bakışta etmeniz mümkün değil. Yanında orijinal bir cihaz olması lazım. Karşılaştırma yapmanız lazım. Bu bilgi pek bir işinize yaramaz. İkincisi değerli arkadaşlar, bakın burada videodan görünüyor mu tam bilmiyorum. Bunların filtresi, sahte olanların filtresinin arkasında bakın burada kablo falan geçiyor. Yani transparan bir şekilde görünüyor. 3 aşağı 5 yukarı. Ama orijinal olan cihazın filtresi filtresinin arka kısmı, yani hem daha sık gözenekler barındırıyor filtre, hem de arkasını hiçbir şekilde göremezsiniz. Bu diğer detay. Arkadaşlar, üçüncü detaya gelecek olursak ki bu en önemlisi. Yani bu cihazların filtresini çıkardığınız zaman şurada şöyle bir bakın. Burada şöyle bir kapak vardır değerli arkadaşlar, bakın. Ben bunları söktüm. Size şimdi demo olsun diye gösteriyorum. Bu kapakların arkasında orijinal olanlarda veri bağlantısı için, cihaza gerekli yazılımların atılabilmesi için bir port vardır. Orijinal olan Dyson'ın bu kapağını açtığınız zaman burada bu veri bağlantısı, data transferi için koyulmuş olan portu görebilirsiniz. Sahte olan Dyson'a bakalım değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani buraya hani dümenden yerleştirilmiş bir kapak ama arkasını açtığınız zaman bomboş, hiçbir şey yok. Ee, Arkadaşlar, son detay. Dyson bu filtrenin altında iki tane bağlantı vidaları olan yerde geleneksel Dyson vidalarını kullanır. Yani Dyson her zaman ve tüm cihazlarında tamir ettiğimiz için, süpürgeleri olsun, diğer cihazlar olsun, yani 3 aşağı 5 yukarı kullandığı malzemeyi artık ezbere bildiğimiz için burada ben hemen zaten bu ayrıntıyı da fark ettim. Yani Torx T6 dediğimiz Dyson'ın geleneksel kullandığı bir vida çeşidi. Ki tüm cihazlarında neredeyse belirli yerlerde bu vidayı kullanır. Bakın sahte olan cihazda bildiğimiz yıldız vida diye geçen yıldız başlı bir vida kullanılmış. Yani bu farkı da zaten kolaylıkla görebiliyorsunuz. Orijinalindeki Torx başlı vidayı tekrar size göstermek istiyorum. Bir bu tarafında, bir de diğer tarafında. Yani onun haricinde bu arkasındaki etiketlere, şu ön yüzündeki boya işçiliğine, düğmelerin konumuna, yani bu tarz şeylere bakarak ya da yani saç başlıklarına bakarak kesinlikle anlayamazsınız. Yani bu video içerisinde size saymış olduğum bu 5 detay çok önemli. Bunun haricinde gerçekten ben şunu söyleyebilirim size, yani Dyson dikey süpürgelerde onunla ilgili de benim videom var. Çok kolay anlaşılıyor, yani çok benzetememişler ama Airwrap gerçekten inanılmaz derecede benzerlik var dış kasa itibariyle özellikle. Bir de hani şunu da unutmadan, videoyu şu anda aklıma geldi videoyu çekerken anlık olarak, onu da söyleyeyim size. Bu saçı dolayan başlık var ya değerli arkadaşlar. Bu saçı etrafına dolayan başlıkta, mesela cihazı aldınız, sıfır bir cihaz. Saçı dolayan başlık gerçekten saçınızı 2 veya 3 tur tam şekilde dolayamıyorsa bilin ki o cihaz sahtedir. Yani biz bununla ilgili çok şikayet aldık. Yani şikayet aldık derken
benim saçım bu şekilde yapamıyor diye insanlar getiriyor cihazını tamir ettirmeye. Bakıyoruz cihaz sahte. Yani orijinal olan cihazlar aynı televizyon reklamlarında gördüğünüz gibi yani buradan saçı alır 1, 2, 3 tur şeklinde dolar. Çok kuvvetli bir şekilde. Ama sahte Dyson'lar bunu yapamıyor, bunu başaramıyor. Yani zaten cihazın e, saçınızda yani saçınızda cihazın verdiği performansı da çok kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu cihaz sahte midir, orijinal midir diye. Ama tabii cihazı satın alıp evinize getirdikten sonra iş işten geçmiş oluyor. O yüzden ben cihazı satın almadan daha kutusunu açarken, açtığınızda ya da incelerken bu detaylara bakarak en azından doğru kararı vermenize yardımcı olur diye düşünüyorum. Bunun haricinde tabii ki unuttuğum, atladığım bir şeyler olabilir değerli arkadaşlar. Hani sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Evet değerli arkadaşlar, bu konuyla alakalı bir şey daha eklemek istiyorum. Birkaç gün sonra elime bir cihaz geldi. Ben videoyu yayınlamadan bunu da eklemek istedim. Bu cihaz tırnak problemiyle alakalı geldi. Bakın bu tırnak erimiş komple. Yapısı bozulmuş sıcaktan dolayı. O yüzden başlıklar tutmuyordu. Bunu da değiştirdik. Bu zaten genelde sahte olanlarda oluyor. Yani sizin cihazınızın da tırnağında böyle bir sıkıntı varsa cihaz sahte olma ihtimali yüksek. Bir de bakın şöyle etiketine varana kadar yani orijinal algısı oluşsun diye çok güzel bir şekilde yapmışlar yani bunu profesyonel bir şekilde. Zaten buradaki seri numarasıyla Dyson'a ürünü kaydetmeye çalıştığınız zaman ürünü de kaydediyor. Onun da yolunu bulmuşlar. Onu da söyleyeyim yani cihazım Dyson'a kaydoldu diye bu cihaz orijinaldir diye düşünmeyin. Yine videonun ilk bölümlerinde şu Torx vidadan bahsetmiştim. Bu Torx vida yani ustalar için, anlayan insanlar için söylüyorum. Eğer söktüklerinde başlarına gelirse burada yine bazı replikalar daha kaliteli. Bu da onlardan birisi. Birkaç kalite var. Hepsi elime geldi. Bazıları bu Dyson'daki gibi Torx başlı vida kullanmış ama bu T8. Yani hepsinde ben bu T8'e rast geldim. Dyson T6 kullanıyor. Değerli arkadaşlar. Yani bunu da özellikle belirtmek istedim. Yine bunun da buradaki bu kaliteli olan çakma replika Dyson'da da yine burada herhangi bir port yok. Şurayı açtığınız zaman data transfer için bir port koymamışlar. Dediğim gibi bu ayrıntıyı da belirtmek istiyorum. Hemen Torx başlı vida gördünüz diye bu orijinal değil algısına kapılmayın. Burada T8 kullanmışlar. T6 kullanıyor Dyson ve vidanın zaten tipi biraz daha farklı. Onu videonun ilk kısmında göstermiştim size. Yani onunla alakalı videoya ekleme yapmak istedim. Çünkü gerçekten yani çok zor anlaşılıyor. Sahte mi orijinal mi olduğu. Arkadaşlar bir de son olarak şu sahtelerin şu başlıkların şuralarında çok çabuk deformasyon meydana geliyor. Bakın şu başlığın tutma yerlerinde. Bunda şu an henüz oluşmamış ama bu çok rastladık buna. Buralarda deformasyon olduğu zaman yani tırnağınız sağlam bile olsa başlık tutmuyor. Yerinden düşüyor. Bunların çünkü herhalde ısıya çok dayanıklı olmayan dandik plastik kullanmışlar. Kaynağı bundan olabilir. Oldu değerli arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa lütfen yazmayı unutmayın.